Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu süveteri yapıyoruz. Daha önce bunu kalın iple göstermiştim. Daha ince iple ayrı video çektim. Kollarına da ufak bir detay ekledim. Videoda sırasıyla anlattığım ilk aşamada ip tanıyoruz. Daha sonrası başlangıç, ölçüm ve bitiş olarak o şekilde videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Video sonunda da ne kadar ip kullandığımı belirttim. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullanıyorum. İpim %100 akrilik. 454 gramda 932 metre ip varmış. Buna benzer ip önerilerini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Benim kullandığım renk bu değil. Kullandığım ipin etiketi olmadığı için bunu gösteriyorum. Ama aynı markanın aynı ipini kullandım. Tığ önerisi 6 mm. 6 mm tığ kullanacağım. Kalın iple yaparken kendi önerdiği tığ numarasından büyük bir tığ numarası kullanmıştım. Bu ince ipte kalın tığ kullanınca örnek kendini göstermedi. O yüzden önerdiği tığ numarasını kullanacağım. Video sonunda da ne kadar ip kullandığımı belirtiyorum. Ben yaptığım modellerde yumak olarak kullandığım ipi belirtmiyorum. Metre olarak belirtiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bu da bir yumak. Bu da bir yumak. Bunda 213 metre var. Bunda 932 metre ip var. O yüzden yumak olarak belirtmeyeceğim. Metre olarak video sonunda belirtiyorum. Siz de o şekilde iplerinizin arkasına bakarak tahmini o sayıda yumak alabilirsiniz. Şimdi modele zincir çekerek başlıyorum. Toplamda 96 zincir çekiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar toplamda 96 zincir çekip geliyorum. Şimdi 96 zincir hazırladım. Bu zinciri aynı yönde düzelterek diğer ucuyla birleştiriyorum. Zincirimiz dönük olmasın. Düzelttikten sonra ilk yaptığım zincire batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya köşeden başlıyorum. Bir zincir dönüş için o sık iğne yerine saymıyoruz. Aynı boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu köşenin tek yarısı, diğer yarısını da sıra sonunda yapacağız. Şimdi diğer örnekteki gibi yapıyoruz. Bir zincir, aşağıdan bir zincir atlıyorum. İkinci zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir, ikinci zincirde bir sık iğne. Bir zincir, ikinci zincirde bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir, ikinci zincirde bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir, ikinci zincirde bir sık iğne yapıyorum. Şimdi köşeden hariç bu köşe için yaptığımız sık iğneyi saymıyorum. Arada yaptığımız sık iğneler toplamda 8 tane olacak. Bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmışım. Bir zincir, ikinci zincirde bir sık iğne 6. Bir zincir, ikinci zincirde bir sık iğne 7. Sonuncu sık iğneyi de yapıyorum. Ondan sonra köşeye geçiyorum. Şimdi toplamda 8 tane sık iğne yaptım arada. Köşeleri saymıyoruz. Arada toplamda 8 tane sık iğne var. Şimdi tekrar bir zincir yapıyorum. Bunu köşe için yapıyorum. İkinci zincirde bir sık iğne. Bu köşenin tek tarafı oldu. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Köşenin diğer tarafını yapıyorum. Arada 2 zincir. Bu sefer yanındaki zincire batıyorum. Köşe işlemi için aynı delikte yapmıyorum. Burası çok büyük oluyor diye. Yanındaki zincirde bir sık iğne yaparak köşenin diğer tarafını yapıyoruz. Bir zincirde köşenin teki, diğer zincirde de köşenin diğer tarafını yapıyoruz. Şimdi buradaki ara sık iğneleri yapıyoruz. Burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Bir zincir, ikinci zincirde bir sık iğne. Bir zincir, İkinci zincirde bir sık iğne. Bunu da bu şekilde diğer köşeye kadar, bakın köşede yaptığımız sık iğneyi saymıyorum. Aradaki sık iğneleri sayarak toplamda 13 tane yapıyorum. Şimdi bakıyorum köşeden sonra
Bunu köşe için yapmışım. Köşe boşluğuna işaretimi ekleyeceğim kolay sayabilmek için. Bu yanındaki sık iğneyi saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aralarda hep aynı olacak. Bir zincir, ikinci zincirde bir sık iğne. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane aradaki sık iğneyi yaptım. Şimdi köşenin tek tarafını yapıyorum. Bir zincir, ikinci zincirde bir sık iğne. Bu köşenin yarısı. Şimdi diğer yarısını yapıyoruz. Arada 2 zincir, hemen yanındaki zincirde köşenin diğer tarafını yapıyorum. Burası da diğer köşem oldu. Buraya da işaretimi ekleyeyim. Bu diğer kenarları da aynı şekilde devam ediyoruz. Burasını o ilk çalıştığımız kenar omuz. Burası önle arka olacak. Burası diğer omuz. Burada arada kaç tane sık iğne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Toplamda 8 tane arada sık iğne yapıyorum. Bu köşenin yanındaki sık iğne onu saymıyorum. Bir tane yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Şimdi sırasıyla toplamda 8 tane sık iğne yapıp geliyorum köşeye. Köşeden sonra arada 8 tane sık iğne yaptım. Şimdi köşenin yarısını yapıyorum. Bir zincir, ikinci zincirde bir sık iğne, köşenin yarısını yaptık. 2 zincir, hemen yanındaki zincire bir sık iğne yapıyorum. Köşenin yarısını yapmış oluyorum. Buraya da işaretimi takıyorum. Şimdi burada da buradaki gibi toplamda arada 13 tane sık iğne yapıyorum. Sonra köşenin yarısını yapıyoruz. Burayı da sıra sonuna kadar 13 tane sık iğne yapıp geliyorum. Burayı da sıra sonuna kadar toplamda 13 tane sık iğne yaptım arada, köşeyi saymadan. Şimdi burada da hem sırayı bitiriyoruz hem de köşenin diğer yarısını yapıyorum. Bir zincir, bakın son 2 zincir kaldı zaten. İkinci zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bu köşeyi birleştirmem gerekiyor. Yeni sırada da köşeden başlamak için bir zincir yapıyorum. Burada ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde hem sıramı birleştirmiş oluyorum hem de ortadan başlamış oluyorum. Şimdi bu sıra ve bundan sonraki sıralar hep aynı işlemi tekrar edeceğiz. Buradaki yapmış olduğumuz sık iğne zincir görevini görüyor arkadaşlar. Sırayı birleştirmek için yaptık. Yani toplamda arada 2 zincir olmuş oluyor. Şimdi tekrar bu zincirin üzerine, yani sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparak yeni sıraya başlıyoruz. Şimdi bir zincir. Bundan sonrası artık çok kolay, boşluklara batacağımız için. Bu arada bir zincir çekmiştik. O bir zincirlerin içinde bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir, diğer sırada bir zincir çektiğimiz yerde bir sık iğne. Bir zincir, bakın bir zincir çektiğimiz yerde bir sık iğne. Bu ara boşluklarda bu şekilde sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bir zincir, bir sık iğne. Boşluklara batıyoruz. Sık iğnelerin tepelerine batmıyoruz. Boşluklarda bir sık iğne, köşeye kadar bu şekilde yapıyoruz. Bir zincir. Bakın şimdi köşeye geldim. Köşe boşluğundayım. Köşede boşlukta bir sık iğne. Tekrar 2 zincir, aynı boşlukta tekrar bir sık iğne yapıyorum. Sonra normal diğer kenara dönüyorum. Bir zincir, boşlukta bir sık iğne. Bir zincir, boşlukta bir sık iğne. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Diğer kenarlarda aynı burada yaptığımız gibi, aynı köşeleri de buradaki gibi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunu aynı diğer sırada yaptığım gibi yapıyorum. Bir zincir, köşe boşluğuna gelerek bir sık iğne,
birleştirme aşaması aynı. Bir zincir, ilk yaptığım tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bunu daha fazla ilerlemeden şu anda tekrar üzerinize bir prova yapıp bunu ölçebilirsiniz. Şu anda bu sırayı yaptıktan sonra tam yaka kısmı oturdu. İlk sırada gevşek duruyordu ama bu sırayı yaptıktan sonra yaka kısmı tam oturdu. Bu sizin yakanız olacak. Şu anda üzerinize giyip bir prova yaparsanız daha iyi anlarsınız. Bu yaka sizin için iyi mi, dar mı, geniş mi diye. Darsa her kenarda 2 zincir bu yaptığımız sık iğneler için ikişer tane arttırabilirsiniz. 2 olur, 4 olur, yani 2 arttırmanız gerekiyor. Bunu her kenarda ikişer tane arttırarak büyütebilirsiniz. Küçültme işlemi de aynı şekilde ikişer tane azaltarak her kenardan ikişer tane hesaplayarak çıkartabilirsiniz. 2, 4 ama 2 gitmesi gerekiyor. Şimdi yeni sıraya bir zincir, sık iğnenin üzerinde bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Bundan sonrası artık çok kolay ilerliyor. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Bunu bu şekilde köşeye kadar devam ediyoruz. Sizlerden ricam arkadaşlar, ben de emeğimin karşılığını alabilmem için, videomun daha çok kişilere erişmesi için bir beğen ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu videoları hazırlamak gerçekten hiç kolay değil. Hem maddi hem manevi olarak çok emek harcıyorum. Emeklerim karşılığını alabilmem için videoya bir beğen ve yorum yaparak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu video sizin için faydalı olduysa yorumlara yazarsanız sizden sonra gelecek arkadaşlar için bir teşvik olur. Çünkü bazı aboneler o yorumları okuyarak o videoyu izlemeyi tercih ediyor. Size faydalı olduysa yorum olarak belirtirseniz onlara da yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi köşeye kadar geldim. Bir zincir, köşede bir sık iğne, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Köşeyi dönüyorum. Bir zincir, boşlukta bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Kenarlarda düz devam ediyoruz. Köşeleri de köşe yaparak bunu sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir, köşede bir sık iğne, bir zincir, ilk yaptığıma batarak bir sık iğne yapıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Bir zincir çekerek aynı boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Bir zincir, bir sık iğne. Bunu son bir sıra daha göstermek istiyorum. Ondan sonra bu şekilde devam ediyoruz. Bir zincir, bir sık iğne. Bunu da bu şekilde köşeye kadar devam ediyoruz. Köşeyi de aynı şekilde yapıyoruz. Bunu köşelerden büyüterek bu sıraları bu şekilde yapmaya, örmeye devam ettiğimizde köşelerden büyüyor. Bunu büyüterek kol altına gelene kadar örüyoruz. Kol altına da gelince sizlere nasıl ölçü aldığımı gösteriyorum. Bu şekilde koltuk altına kadar büyütüyoruz. Köşeyi de aynı şekilde yapıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, tekrar boşlukta bir sık iğne yapıyorum köşede. Köşeyi dönüyorum. Diğer kenarda aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi bunu bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Sonra hep aynı sırayı tekrar ederek kol altına kadar büyütüyoruz. Hala aklınızda soru işareti varsa videoyu geri alarak tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu koltuk altına kadar büyütelim. Şimdi bayağı ördüm. Ölçü alıyorum. Yapmak istediğim genişliğe kadar geldi mi diye. Şu şekilde koltuk altına kadar geldiyse ideal ölçüye gelmiştir. Bu şekilde iki ucunu tuttuğum zaman kolumda rahat bu şekilde ölçü alabilirsiniz. Siz de kendi vücut ölçülerinize göre bu şekilde ölçü alabilirsiniz. Şimdi beden kısmına geçebiliriz. Şimdi ölçümüzü aldıktan sonra, bedenimize göre yaptıktan sonra birleştirme kısmını aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi gidiş yönüne göre devam edeceğiz. Artık kol kısmını devam etmeyeceğiz. Burası beden kısmı. Son kenar beden kısmı yaptım. Bu yeni başlayacağımız yerde kol kısmıydı. Şimdi burayı katlıyoruz. Köşeleri birbirine denk getiriyoruz. Şu şekilde burayı ördüğüm yer, köşeye geldim. Katladım. Burası kol kısmıydı. Kol kısmını artık örmüyoruz. Sadece beden kısmında dönmeye başlayacağız. Gidiş yönüne göre bakın böyle katladım. Gidiş yönü bu şekilde olacak. Yeni sıraya başlarken aynı normal sırada başladığım gibi yapıyorum. Bir zincir,
Tekrar köşede bir sık iğne. Şimdi artık köşe yapmıyoruz. Normal sıralara devam ediyoruz. Bakın böyle katlayınca diğer köşeye geçiyorum. Normal aralarda bir zincir yapıyorum. Sonra diğer köşeye gelip köşede bir sık iğne, bir zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Köşe yapma işi bitti artık. Beden olarak yuvarlak bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Bir zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Bunu da diğer köşeye kadar bu şekilde yapalım. Bakın diğer tarafa doğru örüyorum. Burayı da katladım. Bu köşeye kadar örelim. Bu köşeye kadar geldim. Bir zincir, köşede bir sık iğne, bir zincir, diğer köşeye gidiyoruz. Buranın da kol altını yapmış oluyoruz. Diğer köşede de bir sık iğne, bir zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne, diğer yöne devam ediyorum. Burayı da aynı diğer tarafta yaptığımız gibi sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar, kol altına kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Burada köşeye batmayacağım sivrileşmesin diye. Bunu birleştirmem gerekiyor. Ama burada artık ek yerleri çok belli olmasın diye dönerek devam edeceğim. Burada bunun tepesine batmayacağım. Direkt boşlukta sık iğne yapmaya başlayacağım. Bir zincir boşluğa yaptım. Şimdi sonra sıradaki boşluğa gidiyorum. Bir sık iğne, bir zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Normalde burada sıramı birleştirmem gerekiyordu ama birleştirmedim. Sırama devam ettim. Dönerek devam edebilmek için. Bu şekilde. Şimdi bunu sıra sonuna kadar bir zincir, bir sık iğne yaparak devam ediyoruz. Burada kol altında da bir sık iğne yapacağız. Bu aynı şeyi tekrarlayarak bu kol altına kadar örelim. Koltuk altına kadar da geldim. Burayı da normal sıraymış gibi devam ediyorum. Bir zincir, boşlukta bir sık iğne, bir zincir. Aynı şekilde sıra sonuna kadar örelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Normal sıranın devamıymış gibi devam ediyorum. Ek yeri yok. Sırasıyla bu şekilde sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bundan sonrası hep aynı normal sırada yaptığımız gibi, artık ek yeri de yok. Bu şekilde devam edeceğiz. Bunu uzatmak istediğimiz uzunluğa kadar örelim. Şimdi bu uzatma kısmı siz kendi boyunuza göre ayarlıyorsunuz. Nerede hangi uzunlukta giymek istiyorsanız o uzunluğa kadar örelim. Bunu uzatıp geliyorum. Şimdi koltuk altından sonra süeterimi örmek istediğim uzunluğa kadar ördüm. Süeterimizi giyiyoruz. Üzerimizi ölçüyoruz. Lastik kısmını da hesaplayarak o uzunluğa kadar yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu şekilde lastiğe başlamak istemiyorum. Sonuncuyu bu şekilde iz sürme yaparak burayı düzleştiriyorum. Çıkıntılı olmasın diye. Şimdi lastik yapmaya başlıyorum. Şimdi lastik kısmını yaparken lastiği biraz toparlasın diye küçük tığ numarası kullanacağım. Beden kısmını yaparken 6 mm tığ kullanıyordum. Şimdi 4 mm'ye geçiyorum. Yani şu anda kullandığınız tığ numarasından biraz daha küçük geçerseniz burası marullaşma yapmaz. Şimdi bu lastik genişliğini kendimiz isteğe bağlı olarak yapıyoruz. Geniş ya da dar çalışabilirsiniz. 5 sık iğne ile yapabilirsiniz ya da 10'a kadar herhangi bir sayı ile yapabilirsiniz. Ben lastik kısmını geniş tutmak istiyorum. 10 sık iğne yapacağım. 10 sık iğne için 10 zincir, bir de dönüş için bir zincir yaparak toplamda 11 olacak. 11 zincirle başlıyorum. ...11 zincir çektim. İkinci zincirde sık iğne yaparak başlıyorum. Sırasıyla zincirin tek teline batarak bu şekilde toplamda 10 tane sık iğne yapıyorum. Bu yaptığınız zincir sayısı sizin lastiğinizin genişliğini belirler. Bunu isteğe bağlı olarak yapabilirsiniz. Ben geniş çalışmak istediğim için 11 zincirle başladım. Sırasıyla sonuncu zincire de bir sık iğne yapıyorum. Şimdi sıramı dönmem gerekiyor. Bu dönüşleri hep aynı yönde yapmamız gerekiyor.
sıramı dönüyorum. Normal sıraları yaparken battığımız boşluğa batarak, bu ipimizi arkada tutarak ilmeğimi alıyorum, boşluktan geçiriyorum. Sonra normal sırayı yapmaya başlıyorum. Bakın ilk sık iğnenin tepesi burada, bunu kaçırmayalım. Sırasıyla bu şekilde arka tellerine batarak birer tane sık iğne yapalım. Toplamda 10 tane sık iğne olması gerekiyor. Bunu her sırada sayarsak bir yerde hata yapmayız arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar arka tellerine batarak bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Sonuncu sık iğneye de battım. Dönüş için bir zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Dönüşleri aynı yönde yapmaya dikkat edelim. Şimdi sırasıyla bu sıranın arka tellerine batarak sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki sıralarda bu şekilde arka tellerine batarak devam ediyoruz. Arka tellerine batıyoruz. Toplamda 10 tane sık iğne yapıyoruz. Sonuncu sık iğne, bakın burada ilmeğin içinden geçirdiğimiz ilmeğin arka teli oluyor son ilmeğimiz. Onun da arka teline batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde aynı yöne dönerek sıradaki boşluktan, bakın bu ipimi arkada tutarak ilmeğimi alıyorum. Boşluktan geçiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. İlk sık iğnenin arka teli burada bazen gizleniyor. Buna dikkat edelim. Bu şekilde ilk sık iğnenin tepesine sık iğne yaparak başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar arka tellerine batıyorum. Toplamda 10 tane sık iğne oluyor. Sonuncusuna da bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek aynı yönde dönüyorum. Bu ve bundan sonraki sıralarda aynı işlemi tekrar ederek bunu dönerek aynı işlemi tekrar ediyoruz. Etek ucunda bu son boşluğa kadar yapıyoruz. Bu ve bundan sonraki sıralar hep aynı. Bu şekilde komple etek ucunu tamamlayarak başlangıç noktasına kadar yapıyoruz. Şimdi bu son sırayı da göstermek istiyorum. Aynı yönde dönüyorum. Sıradaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Sık iğne yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi etek ucu oluşmaya başladı. Bunu etek ucunu komple tamamlıyoruz. Son boşluğa kadar yapıp bunu birleştirelim. Etek ucunun sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada batacak yer kalmadığı için birleştirme kısmını yapacağım. Birleştirme kısmını İz sürüyerek de yapabilirsiniz. Burayı dikerek de yapabilirsiniz. İkisi de olur. İz sürüyerek yapacağım. Sıramı bu şekilde geldim. Diğer yöne, gidiş yönüne doğru dönüyorum. Birleştirirken de iz sürme yapıyorum. Bakın burada sıramın arka teline batıyorum. Burada da başlangıç zincirlerine batmıştık. O zincirlerin kalan tellerine batarak iz sürme yapıyorum. İkisini bu şekilde birleştiriyorum. Sırasıyla arka teline batıyorum. Karşı tarafında zincirine batarak iz sürme yapıyorum. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Bunu iğne ile dikerek de yapabilirsiniz. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar birleştiriyorum. Sonuncu telleri de birleştiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. Şimdi etek ucu bitti. Kol kısmına başlayabiliriz. Kol kısmını isterseniz bu şekilde marullu olarak yapabilirsiniz. İsterseniz etek ucu gibi lastikte yapabilirsiniz. Kalın ipte yaptığımız gibi lastik yapabilirsiniz. Şimdi bu videoda bu marullu kısmı göstermek istiyorum. Şimdi kol yapılışına başlayabiliriz.
Bir zincir çekerek başlıyorum. Şimdi kol kısmını yaparken bu sıraların ön tellerine batıyorum. Bakın, ön teline batarak bir sık iğne yapıyorum. Bedende olduğu gibi aralarda bir sık iğne yapıyoruz ama sadece boşluklara batmıyoruz. Şimdi bu şekli verebilmek için çok fazla sık iğne yapmamız gerekiyor. Şimdi o marullaşmayı yapabilmek için de şöyle yapıyoruz. Arada bir zincir çekmeye devam ediyoruz. Ama hem sık iğnelerin tepesine batıyoruz. Normalde boşluklara batıyorduk. Bu şekilde bakın, sıradaki ne var? Boşluk var. Boşluğun öndeki teline batıyorum. Bir sık iğne, bir zincir. Bakın, burada da sık iğne var. Sık iğnenin benden taraftaki teline batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir, bir sık iğne olayına devam ediyoruz ama bu sefer sık sık yapıyoruz. Şimdi boşluktaki benden taraftaki teline batıyorum. Bir zincir. Bakın, sık iğnenin benden taraftaki teline batıyoruz. Benden taraftaki teline batınca bu fırfırlar öne doğru geliyor. Daha iyi duruyor. Bunu dilerseniz direkt bu şekilde ikisine de birden batabilirsiniz. Ama öne doğru kabarık olması için ön tellerine batıyorum. Bir zincir var. Arada bakın, burada zincir kaybolmuş. Zincirin benden taraftaki telinde bir sık iğne. Bir zincir, şimdi sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bir zincir, şimdi zincire batıyoruz. Bu şekilde sık sık yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Hem zincirlere batıyoruz hem sık iğnelere batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Bu başladığımız yere kadar yapalım. Koltuk altına kadar geldim. Burada da benden taraftaki teline batarak sırayı tamamlıyorum. Sıra sonunda da köşelerde yaptığım gibi bu şekilde sık iğne yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Şimdi bu son yaptığım sık iğnenin üzerine batarak sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir, artık çoğaltma işlemi yapmıyoruz. Bu ara boşluklara batarak normal bedende yaptığımız gibi devam ediyoruz. Bir zincir, ara boşlukta bir sık iğne. Bir zincir, ara boşlukta bir sık iğne. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Artık normal sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Bir zincir, bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. İkinci sırayı da sıra sonuna kadar geldim. Birleştirirken ilk sık iğnenin tepesine batarak birleştiriyorum. Bir zincir, bu sık iğnenin üzerinde bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir. İkinci sırada yaptığım işlemin aynısını devam ettiriyoruz. Bir zincir, boşluklarda bir sık iğne. Bir zincir, bu ara boşluklarda bir sık iğne. Bunu da sıra sonuna kadar aynı ikinci sırada yaptığımız gibi tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu sıra olduğu için bir zincir çekerek bunun tepesine batıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Ama siz bunu devam etmek istiyorsanız daha sıra ekleyebilirsiniz. Çok fazla kabarık olmasın diye ben bu kadar yaptım. Siz buna daha çok sırada ekleyebilirsiniz. Devam ederek bunu kolda yapabilirsiniz. Kolları tamamladım. Yaka kısmını kalın ipte yaptığım gibi bu şekilde yuvarlak yaka yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde karede bırakabilirsiniz. Şimdi bu yaka kısmına etekteki gibi lastik yapacağım için küçük tığ numarası kullanıyorum. Şimdi köşeye yakın başlayacağım ki köşeyi göstermek istiyorum. Bir zincir. Bakın, köşeye yakın başlayacağım. Bu şekilde boşlukta sık iğne yapıyorum. Şimdi bu yaka genişliğini siz isteğe bağlı olarak yapabilirsiniz. Çok kalın yapmayacağım. Şöyle göz kararı bakıyorum. Bu kadar benim için yeter diyorum. 4 zincir çektim. 4 sık iğne yapacağım. Bir zincir dönüş için yapıyorum. Toplamda 5 zincir yaptım. Aynı etekteki gibi sırasıyla ikinci zincirden başlayarak sık iğne yapmaya başlıyorum. Sonuncu zincire de bir sık iğne yaptım. Şimdi bedendeki gibi döneceğim. Şimdi bu tam köşeyi battığım yere bu zincire batmayacağım. Bu boşluklara batarak yeni sıraya başlayacağım. Şimdi diğer yöne doğru dönüyorum. Şimdi bu köşe dönüşlerinde
hem bu boşluğa batarsam hem de bu boşluğa batarsam burası marullu duracak. Benim burayı toparlamam gerekiyor. Bu şekilde bu boşluktan batıp diğer boşluktan çıkartıyorum tığımı. Bu ilmeğimi ikisinden geçirerek alıyorum ki bu köşeyi daraltıyorum. Şimdi normal etekte yaptığım gibi ilk sık iğnenin tepesine batarak sık iğne yapmaya devam ediyorum. Sırasıyla toplamda 4 tane sık iğne yapıyorum. Sadece köşede buna dikkat ediyoruz. Bir zincir, aynı yöne dönüyoruz. Sırasıyla bu sık iğnelerin arka tellerine batıyoruz. Sadece köşede o şekilde yapıyoruz. Diğerleri aynı etekteki gibi. Bu son sık iğneye de batıyorum. Sıramı dönüyorum. Bakın sıradaki boşlukta ilmeğimi alıyorum. Normal sık iğne yapmaya devam ediyorum. Arka tellerine batıyorum. Aynı etekteki gibi. Bu şekilde diğer köşeye kadar yapalım. Dönüyorum. Arka tellerine batarak sık iğne yapıyorum. 2 3 Bu sonuncu sık iğne burada ilmeğin içinden geçirdiğimiz ilmek. Diğer yöne dönüyorum. Sıradaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde diğer köşeye kadar yapalım. Şimdi diğer köşeye kadar geldim. Burayı da aynı şekilde yapıyorum. Köşede battığım zincire batmıyorum. Yanındaki boşlukla bu diğer taraftaki boşluğa ikisine birden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi oradan geçiriyorum. Sonra normal sıraya devam ediyorum. Bu şekilde yapınca köşeler biraz toparlamış oluyor. Oralarda potluk durmuyor. Bu şekilde normal sıralara devam ederek köşeleri gösterdiğim gibi yaparak bu başlangıç noktasına kadar yapalım. Şimdi yakayı da sıra sonuna kadar geldim. Tam köşede başlamıştım. Köşenin orada bitti. Şimdi burada da etek ucunda uç kısmında bitmişti. Bunda da beden kısmına doğru bitti. Etek ucunu birleştirirken iz sürme yaparak birleştirmiştim. Şimdi yakayı da dikerek göstereyim. Dikerek de nasıl birleştireceğinizi göstermek için de bu kısmı dikerek göstermek istiyorum. Beden kısmında burayı kapatmak için bu şekilde dikeceğim. İz sürme yaparken bu başlangıç kısmındaki telle buradaki sık iğnenin bir teline batarak bu şekilde iz sürme yapmıştım. Şimdi aynı şekilde de buralardan dikiyorum. Farklılık olsun diye iki yöntemi görün diye bunu da dikerek göstermek istedim. Etek ucundaki gibi iz sürme yaparak da burayı birleştirebilirsiniz. Sonra düğüm atıyorum, ipimi arkada saklıyorum. Dikerek de birleştirince bu şekilde görünüyor. Bu kalın iple çalışırken bunu salaş yapmıştım ama bunu salaş çalışmak istemedim. Bu ölçülerdeki bir süvetere de yaklaşık 700 ile 800 metre arasında ip gitti. Yakayı ona göre ayarladım arkadaşlar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.